Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda bir önceki videomda hatırlarsanız tabii ki header sayfası oluşturmuştuk. Sayfamızın header kısmını oluşturmuştuk. Bir önceki videomuzda orada 6 tane eklentiden bahsetmiştim hatta. 6 eklentinin içerisindeki eklentilere başladık. Onların anlatımını yapacağım dedim size. Kullanışlı eklentiler header'da kullandığımız artı sırf header'da değil, sayfamızın diğer kalan kısımlarında da zaten kullanacağız. E-ticaret sayfamızda, ürünlerimizde hatta bunlar da kullanacağız. Kullanılacak olan eklentilerde zaten birkaçı. Bu eklentilerle ilgili bir çalışma yapmaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi 2-3 günde bir video yüklediğim için bayağı bütün günümü alıyor bu eklentileri incelemek, tanımak, çalışırlığına bakmak. O yüzden size daha faydalı bilgi vermek istiyorum açıkçası. İlk eklentimiz favori listemizdi. Şöyle isterseniz bir favori listemize bir bakalım. Favori listemizde arkadaşlar header kısmında şurada gördüğünüz gibi bakın güzel bir favori listesi ekledik. Favori listesi önemli. Neden önemli? E-ticaret sayfası yapıyorsanız hemen hemen bütün e-ticaret platformlarında favori listeleri vardır zaten. Beğendiğiniz ürünleri listenize eklersiniz. İleriki zamanlarda hemen de alabilirsiniz. İleriki zamanlarda da alabilirsiniz. En azından bir hatırlatıcı olur. Şimdi bu eklenti sırf favori listesi yapmıyor. Onu da söyleyeyim size. Eklentinin birçok özelliği var. Bu özelliklerin içerisinde ilginç, hatta diyeyim diğer favori listelerine has daha farklı şeyler de var. Bir otomasyon e-posta sistemi var. Artı Elementor ücretsiz olarak Elementor eklentisi de geliyor. Yaptık zaten. Eğer header yukarı karta koyacağım arkadaşlar. Header sayfamızı incelerseniz, videosunu incelerseniz orada da zaten Elementor'la yaptığımızı görürsünüz. Favori listesine eklemiştik. Eklenti ismi biliyorsunuz WooCommerce Wishlist by MC demiş. Free Elementor Email Marketing Automation. Yani otomatik e-posta gönderiyor. Şimdi şunu da hatta şöyle yapalım, Türkçeleştirelim, öyle inceleyelim. Şimdi arkadaşlar ücretsiz Elementor ve e-posta pazarlama otomasyonu Türkçesine çevirdiğiniz zaman eklenti favori listelerinin yanında böyle iki tane de çok güzel bir özelliği var. Kısaca bahsetmek gerekirse favori listelerini aldıktan sonra belli süreler içerisinde tabii ki belli süre ve belli limit diyeyim ürün adedi olabilir. Şimdi birazdan göreceğiz onu da zaten eklentinin içine girdiğimizde. Bunları tamamladığı zaman müşteriye otomatik belli bir gün sonra otomatik olarak e-posta gönderiyor. Şimdi bunda hatta içeriğinde şöyle bir bakalım. Bakın burada da zaten bahsedecek şurada bir kısım var. Bakın 5 eklenti yerine tek eklenti. Bu eklenti premium'da baktığınız zaman hatta premium özelliğinde var bu baktığınız zaman. Ama ücretsiz özelliğinde de bu bir tane otomasyon, bir e-posta size hakkı tanıyor, otomasyonu tanıyor, otomatik olarak gönderme. Tabii Pro'ya geçtiğiniz zaman 5 tane eklentinin yapacağı işlemi bir tane eklentiyle çözmüş oluyorsunuz. Gayet güzel, başarılı. Umarım da sıkıntısız çalışır. Biz tabii ki header sayfamızı yaparken bunu kurmuştuk. Kurduktan sonra arkadaşlar belli bir gün geçmesi lazım zaten, biliyorsunuz. Belli bir gün geçtikten sonra o e-postalar gelecek. Ben örnek olarak almıştım, hatta şöyle bir bakalım gene. Şöyle bir hatta e-postamıza bakın. Bu şekilde e-postalar geliyor. Ya bunların içeriklerini tabii ki sizin değiştirmeniz lazım. Biraz bana çok böyle hani baktım çok devrik cümleler var. Ama güzel. Çalışma mantığı olarak çok iyi. Böyle bir şey yapması. Sepeti kurtarma eklentisini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bununla ilgili bir videom vardı hatta. Bununla ilgili bir videomda zaten sepeti kurtarma eklentisinde biliyorsunuz işte belli bir süre içerisinde müşteriye sepette ürün olduğunu hatırlatıyordu. Bunun gibi bir şey burada baktığınız zaman. Favori listesine aldığı ürünleri hatırlatıyor. Ve artı son finalde de göreceğiz. Finalde de bir kupon kodu gönderiyorsunuz. Kupon kodunu kullanarak alışverişte teşvik ediyorsunuz eklentiyle. Eklentiye geçelim şimdi şunu. Evet, gördüğünüz gibi e-postalar. Şimdi bu eklentinin ya daha çok tabii özellikleri de var. Özelleştirebilme imkanınız var. Şurada mesela şu kısımları özelleştirebilirsiniz. Sayfayı bakın, şöyle bastığınız zaman bakın. Favori listesine geçtiğiniz zaman mesela favori listesinde bakın. Gayet şık ve güzel gözüküyor. Bana sorarsanız benim çok hoşuma gitti. Sosyal hesaplarla da paylaşabiliyorsunuz. Müşteri paylaşabilir. Benim böyle bir sipariş listem var diye paylaşabilir. Güzel bir şey. Onun haricinde mesela işte butonları değiştirebiliyorsunuz. E-posta bildirim var. Temalarla entegre, evet. En çok kullanılan temalarla entegre çalışıyor.
baktığınız zaman. Bunların içinde Astra da var, onu da söyleyeyim. 5 eklenti yerine tek eklenti demiş. Ondan sonra ücretsiz olarak da Elementor'la bir sayfa oluşturucu, işte header sayfasını yaparken görmüştük. Ya ana özelliklerini bakın, burada bu içeriği okuyun bence. İşinizi yani ne bileyim kolaylaştıran bir eklenti. Sırf resimlerin, ürünlerin üzerinde şey olarak algılamayın bunu. Sembol olarak algılamayın. Şuradaki bir sembol olarak algılamamak lazım. Uzun lafın kısası, bence eklentiye geçelim. Eklentinin içindeki özelliklere bir bakalım diyelim. Hemen uyarımızı yaptıktan sonra işlemlere başlayalım. Şimdi arkadaşlar, WordPress sayfamızın kontrol panelindeyiz. Bu eklentiyi biz header yaparken, header kısmını oluştururken zaten kurduğumuz için ben bir daha eklentiyi kurmayacağım. Eklentinin kurulmuş şekilde üzerinde anlatacağım size tabii ki eklentiyi. Eklenti, bakın favori listesi, şimdi açacağım. Hatta şöyle diyeyim, ama en baştan şöyle diyeyim. Hiç eklenti kurulmamış gibi düşünün. Eklentiyi kurmamız için eklentiler kısmına geliyoruz. Yeni ekle kısmına bastığınızda, yeni ekle dediğimizde arama kutucuğuna buraya yapıştırıp arattığınız zaman eklenti zaten karşınıza çıkacak. Bak bu şekilde buradan sayfanıza kurup önce kuracaksınız, sonra da etkinleştireceksiniz. Bunları yaptığınızı farz ediyorum ben tabii ki. Şimdi eklentiye gelelim. Eklentiye bir bakalım arkadaşlar. Eklentinin işte ana sayfası mı diyeyim artık. Evet. Giriş sayfası bu şekilde bir şey karşılıyor sizi. Böyle bir sayfa karşılıyor burada. Baktığınız zaman işte hatta şu an bir tane favori listesinin oluşturulduğu, işte 6 tane ürün olduğu, toplam işte eğer otomasyon e-postalarıyla alışverişi tamamlarsa burada tabii ki size bir istatistik de gösteriyor. Şu kadarlık alışveriş yapıldı, bu kadar e-posta gitti diye. Eklentinin desteği, baktığınız zaman desteği çok iyi. Çok fazla destek kaynakları var. Doküman işte belgeleri var, videoları da var. Bu yönden de çok iyi. Artısı var. Bazı eklentilerde destek gerçekten sıkıntılı oluyor. Şimdi video olması da, en azından videoyu biz çekiyoruz, siz seyrediyorsunuz. Oradan da bir bilginiz oluyor. Favori listesi, işte şunlar Pro ile gelen özellikler. Bakın arkadaşlar, sonraya sakla. Çoklu liste, birden fazla favori listesi oluşturabiliyor müşteri. Tabii bu Pro özellikte. İşte tahmin isteyin diye bir özellik var. Değişik bekleme listesi var, bakın. Ondan sonra terk edilmiş sepet. Evet, bir eklentiyle 5 tane işte eklentinin özelliğini yapıyor. Güzel, gayet iyi. Şimdi burayı geçtik. Gelelim genele. Genel ayarları bir geçelim. Eklentinin genel ayarları bu şekilde. Burada şimdi şöyle bir şey var. Buradaki karakterler hepsi Türkçe arkadaşlar. Bunu nasıl yapacaksınız? Her zaman da söylüyorum. Çok basit. Ben bunları çünkü çalıştığım eklentileri biliyorsunuz sayfaya yüklüyorum. Kendi blog sayfama yüklüyorum. Orada paylaşıyorum sizinle. Türkçeleştirmek istiyorsanız da yapacağınız işlem sayfama gelmek, maxhandmade.com'a geliyorsunuz. Şuradan, burası benim blog sayfam arkadaşlar. Burada yazılarım var. Burada artı videolarımızla ilgili bilgileri de burada paylaşıyorum hem ayrıca. Biraz geriden gidiyorum gerçi ama işte zamanla alakalı biraz da. Burada forum kısmına basın. Forum kısmına bastıktan sonra açılan sayfada arkadaşlar işte forumumuza geliyoruz. Şu an çok fazla üyemiz yok tabii ki, ama olsun, zamanla büyüyeceğiz. Burada bakın WordPress eklenti dil dosyaları diyor. Burada şu an tanıttığım eklentinin dil dosyası var arkadaşlar. Türkçe dil dosyası. Buna bastığınız zaman zaten göreceksiniz. Orada dil dosyasını indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde şuraya basın, dil dosyası iner. Ondan sonra da sayfaya kuracaksınız tabii ki. Eğer dil dosyası nasıl kurulur, onunla ilgili bilgi istiyorsanız bununla ilgili de videom var arkadaşlar. Loco eklentisiyle dil dosyalarını çevirebiliyorsunuz, biliyorsunuz. Loco sayesinde Türkçe dil dosyasını yüklersiniz arkadaşlar. Bununla ilgili de videoyu karta koyuyorum. Oradan da seyredebilirsiniz. Öyle bir videomuz da var arkadaşlar. Forum sayfamızdan bu şekilde indirebilirsiniz. Ayrıyetten sırf değil, burada dil dosyaları tabii ki sorununuz, eğer herhangi bir sıkıntınız olduğu zaman WordPress ile ilgili mesela önerileriniz olabilir. Videolarla ilgili öneri olabilir. Burada paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt ola, girin. 2 dakikanızı almayacak. Onu söyleyeyim size. Direkt olarak giriş yapabilirsiniz. Onu da söyledikten sonra eklentimize gelelim. Türkçe işte artık yaptınız diyelim, yapmak isteyenler için. Burada genel ayarlarda bakın şimdi arkadaşlar. Burada zaten diyor genel ayarlar. Ben bunları tabii doldurdum, yaptım, bitirdim. Burada mesela genel ayarlar, işte bazı kısımlar İngilizce tabii ki. Dediğim gibi, daha önce de söyledim. Geliştirici bazı kısımları Türkçeleştirmemize izin vermiyor. Yani o kod sistemi, o yazılar dil dosyalarında olmadığı için geliştiremiyorsunuz arkadaşlar. Yani değiştirme imkanınız yok. Onlar İngilizce olarak kalıyor artık. Ama büyük bir kısmı Türkçeleşiyor. Yani değiştirebiliyorsunuz. O yönden güzel. Genel ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ben yaptım. Bakın Ajax kısmını işte
Burada mesela favori listesi işte eklendikten sonra işte nereye yönlendirsin giriş olarak ya da kayıt olarak filan, onlarla ilgili var. Mesela bu ayarlar var. Yani Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman zaten çok rahat anlarsınız ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şuradaki ipucu var soru işaretinde olan kısımda. Bunları okuyun. Gerçekten çok faydalı gelecek. Yani faydalı olacak size. Bunları okuyun arkadaşlar. Baya faydalı. Genel kısmı böyle. Görünümde işte dediği gibi özelleştirme imkanınız çok fazla. Yani renginden tutun da butonun işte şekline, şemaline kadar her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Ayrıyetten bir pop-up şekli de var. Pop-up şekli de arkadaşlar şöyle göstereyim mesela. Bir tane örnek yapalım. Favori almadığımız bir tane ürüne mesela şöyle. Şuna bastığınız zaman bakın bu şekilde bir pop-up açılıyor. Bunu özelleştirebilirsiniz. Bakın bunu da özelleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Yani işlevsel olarak nasıl çalıştığına bakmak istedim. Bu şekilde bir pop-up açılıyor. Buradan çok güzel. Bunu da güzel düşünmüşler mesela. Favori listesini de mesela bastığınız zaman favori listesine gönderiyor. Buradan sayfanızdan işte sepete ekleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz bilmem ne filan, işte alışverişi tamamlayabilirsiniz. Güzel. Pop-up özelliği çok güzel. O da güzel. Buradan zaten bakın sağda, solda, aşağıda her yerde çıkarabilirsiniz. Onun haricinde başka ne var? Küresel metin yönetimi demiş. Eylemler metni işte uygula tümüne bilmem ne bilmem ne. Geçtik. Tamam, burada bu kadar. Sosyal paylaşım. Bunları mesela eklersiniz. Müşteriler bilmiyorum kim paylaşıyor, kim paylaşmıyor da kim paylaşır alışveriş listesini. Gerçi şey var. Bununla ilgili mesela şeyler var. Herhalde belki şeyde olabilir o. Pro sürümünde de olabilir. Ben onu tam göremedim ama mesela diyorlar alışveriş listenizi paylaşırsınız işte bu kadar bir indirim alıyorsunuz bilmem ne falan muhabbetleri vardı herhalde, öyle bir şeyler vardı. Yani öyle bir şey olur işte, burada nerede çıkacağına dahil, tablonun aşağısında mı üstünde mi, bakın şurada ben aşağı kısmında yapmışım mesela, aşağı kısmında çıkıyor. Öyle bir şey var. Paylaşım. Bunları özelleştirebilirsiniz. Bakın yani baya ücretsiz kısmında çok güzel özellikler koymuşlar. Baya bir özelleştirebiliyorsunuz. Çok güzel. Etiket, araç, ipucu, özel metni demiş. Mesela burada işte bunları Türkçe zaten dediğim gibi yapmışız. Genel kısım böyle. Favori işte tüm listeler demiş. Bir tane işte yapabiliyorsunuz. Bir tane favori listesi oluşturabiliyorsunuz. Diğerleri pro sürümde zaten. Ona geçelim. Genel görüntü ayarları, işte burada favori listesini etkinleştiriyorsunuz otomatikman. İşte favori listesini etkinleştir, bakın yalnızca üyeler tarafından mı yoksa web sitenizin tüm kullanıcıları tarafından mesela. Bunları ayarlayabilirsiniz. Giriş ya da kayıt yapmadan, giriş üye olmadan mesela favori listesi oluşturmayabilirsiniz arkadaşlar. Oluşturamaz ürünü. Bunu açıp kapatabilirsiniz mesela. Öyle bir güzel imkanı da var. Misafir olarak gelebilir. Misafir olarak gelir gene favori listesi oluşturabilir mesela. Öyle de bir özellik var. Yani isterseniz açarsanız kapatırsınız. Neyse. Burada işte açılır pencere pop-up ayarları, o demin gösterdiğim gibi. İşte simgeyi falan değiştirebilirsiniz. Siz kendiniz mesela bir simge koyabilirsiniz oraya. Az önce mesela gelmişti dediğim gibi pop-up'ta. Yani orada bir kendinizde bir simge koyabilirsiniz. O orta kısımda vardı ya mesela arkadaşlar, şurada bastığınız zaman şuraya mesela şu simgeyi değiştirebilirsiniz. Bunu değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. İşte buradan Türkçeleştirmişiz zaten bunları da. Favori listesi butonu. Butonla ilgili, düğmeyle ilgili işte özelleştirmeler. Yani şunlar. Ondan sonra liste, sayfadaki listeyi, yani şuraya bastığınız zaman çıkan sayfadaki listeyi özelleştirebilirsiniz butonlarını. Product yani ürün listelemesini bu şekilde işte düğme konumlarını yaptığınız zaman mesela, bunu tabii yaptığınız şey de var. Şu kısım da var. Şunu da yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, buraya geliyor o simge. Görüyor musunuz? Buraya geliyor. Hatta bazı nasıl diyeyim, eklentiler ya da yazılım, ben onu hala bulamadım gerçi de, bulursam zaten yapacağım. Onun videosunu muhakkak çekeceğim. Buraya işte favori, sepet var, bir de şey var zaten, onu biliyorum da sepeti bulamadım bir türlü. Onu bulacağım ama. Onu bulacağım. İnternette bulacağım onu. İşte favoriyi var, karşılaştırma var, bir de sepet var. 3 tane eklenti gelecek. Burada resmin üzerinde gözükecek yani. Öyle diyeyim size. Hatta şöyle bir basalım. Mesela burada bile ekletebilirsiniz. Şurada gözükmesini nerede istiyorsanız onu o şekilde bile ayarlayabilirsiniz arkadaşlar.
tek ürün sayfası, sadece simge de, yani şuraya mesela yalnızca metin, simge ve metin de diyebilirsiniz. Bakın şimdi metin, şöyle bir kaydedelim hatta. Bakalım nerede gösterecek. Orada gözüküyor zaten de. Bakalım. Simge metin resim üzerine sol üst demiş mesela. Sepete ekle. Görüyor musunuz? Varsayılan düğme stili. Bunu açalım. Ayrı simge ve metin demiş. Şunu da açalım bakalım. Öyle bir kaydedelim. Hatta şimdi bir daha yenileyelim. Buraya geliyor. Keşfe bir bakalım. Favori listesinden kaldır. Ha, burada resmin üzerinden mesela. Şeyde peki şöyle bakalım. Oradan nereye geliyor? Yani kurcaladığınız zaman bayağı şeyler çıkar. Öyle diyeyim size. Yani böyle bunu mesela resim üzerinde değil de sepete ekle formundan önce mesela, ya da formundan önce diyelim hatta. Mesela öyle diyelim. Öyle basalım. Bir daha yenilesin. Yani şu şekilde. Tabii bunları şey yaparsınız arkadaşlar. Belli şeyleri var bunun, bakın. Orada mesela boşluk, ne kadar boşluk vereceksiniz falan, hepsini ayarlayacaksınız tabii ki. Yani bunu mesela simge ve metin değil de yalnızca simge olabilir, yalnızca metin olabilir. Varsayılan şunu da kaldırın mesela. Buradan işte belli piksel aralıklar verip kenarlıklar işte bilmem ne falan, onları da ayarlayabilirsiniz. Güzel bir şekil alır. Öyle diyeyim size. Bir daha bakalım. Şunu bir daha yenileyelim. Yani bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Bu alta gelir, üste gelir. Neyse işte, yani örnek olarak gösterdim. Onun haricinde mesela düğme aracı demiş. Bildirim özel metni, ürün eklendi. İşte ürün bastığınız zaman çıkan yazılar. İşte giriş yapmaya mesela, dediğim gibi eğer giriş yapmadan, giriş yaparak favori oluşturmasını istiyorsanız böyle bir şey var. Oraya direkt yönlendiriyor. Giriş sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar. Böyle bir şey. Favori listesi sayfası. Burada sayfayı burada özelleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şurayı, şu kısım, sayfa kısmını özelleştiriyorsunuz. Orada favori listem demiş. İşte giriş bildirimi, sosyal paylaşımlar, favori listeniz boş, ürün değerlendirmesi. Yani burada mesela bir sürü şey var. Onu mesela miktar mı diyelim? Miktarı deyin, ürün değerlendirmesi deyin, eklendiği tarih diyelim, ekleyelim, yazalım bakalım. Ondan sonra kaydedelim. Bir bakalım. Yani eklenme tarihi geliyor. Burada adet olarak işte bunları yapabilirsiniz. Bir, iki, eksi düğmesi yok muymuş peki ya? Seçenekler falan demiş. Elle mi değiştireceğiz? Bakmak lazım, ona ayarlarında var mı eksi? Hmm. Buralardan bakmak lazım ayarlara. Ya da yalnızca arttırma var herhalde. Şekilde. Yani Türkçe olduğu zaman da gayet iyi oluyor, anlaşılır oluyor baktığınız zaman arkadaşlar. Çok iyi ya. Bu sayaç kısmı da arkadaşlar şu alan, şu yani şurası, bakın 8 tane demiş mesela. 8 tane sayacı gösterme kısmı. Burada işte sayaçta onun ayarlarını yapabilirsiniz. Ondan sonra işte artık hani nasıl, nerede, nasıl gözükeceğini, bunları gösterebilirsiniz. Sayaç kısmında. Şu mini dediği mesela şu arkadaşlar. Şu alan. Bakın. Mini olan bu. Mini'de mesela bak 4 tane ürün işte gösterdiğim işim.
Ondan sonra şurada işte Türkçeleştirmişiz zaten bakın. 1, 2, 3, 4 tane ürün. Onu da geçtik. Pazarlama işte yani şey olan bu baktığınız zaman. İlginç olan bu diyeyim size. Bu ne? Mesela dediğim gibi arkadaşlar belli zamanlarda müşteriye e-posta gönderiyor. Yani favorilerle ilgili, ürünlerle ilgili. Yani bayağı güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bir tane yapabiliyorsunuz ama bir tane otomasyon yapabiliyorsunuz. Şimdi ben bunu kurmuştum zaten biliyorsunuz. Ayarlarını falan da yaptım. Belli bir zaman geçmediği için bana e-posta gelmedi. Yalnızca test e-postalarını aldım. Hani bununla ilgili de hatta şöyle de bir şey diyebiliriz. Mesela sayfaya girip vpalemi.com'a girip üye olabilirsiniz arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntı yok onda sayfayı test etmek için. Ürünleri yani eklentilere bakabilirsiniz. Sayfanın içerisinde dolanabilirsiniz. Sorularınız olabilir, öneri bunları yapabilirsiniz. Sayfaya üye olup bunları test edebilirsiniz arkadaşlar. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi yeni otomasyon diyemiyoruz bir tane çünkü olduğu için bir tane yapabildik. Şimdi yönet kısmına girelim. İlerleme şekli bu şekilde gidiyor. Çok güzel yapmışlar ya. Bayağı kolaylaştırmışlar. Basitleştirmişler olayı. İşte otomasyon adı vermişiz. Aktifleştirmişiz. İşte favori listem vpalemi.com gönderen işte info işte adresimiz bilmem ne bilmem ne. Sonraki diyelim. İşte gönderme döngüsü. Bak buradaki işte şeyleri arkadaşlar önemli. Yani şu ipuçlarını hepsinde önemli zaten de o yüzden diyorum okuyun diye mesela. Bu pazarlama bugünlerden sonra yalnızca bir müşteri favori listesine yeni bir ürün eklerse devam edecek. Mesela 4 tane işte kaç tane demiştim? Minimum 3. 3 tane yaptı. Ondan sonra bir iki gün sonra mesela icabında örnek olarak bir tane daha eklediği zaman sistem devreye giriyor bu sefer. Öyle bir şey. Yani benim anladığım o açıkçası. Şimdi dediğim gibi ben şimdi ekledim ben falan ama henüz herhangi bir e-posta gelmedi bana. Bekliyorum açıkçası. Bununla ilgili zaten ileride herhangi bir şey olursa videonun yorumlarında da paylaşırım zaten. İşte favori listesi öğelerin minimum fiyatı işte toplam bir miktar da verebilirsiniz bu e-postaların gönderilebilmesi için. İşte minimum miktar da verebilirsiniz. Ya da belli ürünleri favoriye aldığı zaman mesela bu sistem otomasyon devreye girer arkadaşlar. Belli bir üründen mesela müşteriler eklediği zaman sepetine koyduğu zaman devreye girebilir. Böyle bir özellik koymuşlar. Ondan sonra burada işte aynı burası kupon oluşturma sistemi gibi bir şey burası. Yani WooCommerce'in kendi kupon oluşturuyoruz ya orada. Onun gibi bir özellik var bunda da mesela. Dediğim gibi şimdi o örnek e-postalar bana gelmedi. Gelse daha fazla bilgim olacaktı açıkçası. Ama bu şekilde de seyrettiğim videolarda da mesela bu yardım videolarında da bu şekilde çalıştığını işte o belli sürenin geçmesi lazım. O süreden sonra otomatik olarak devreye giriyor e-postalar. İşte indirim yüzdesi, sepet indirimi, sabit indirim. Zaten bundan sonraki bir videomuzda büyük bir ihtimalle kuponlarla ilgili olacak arkadaşlar. Header yaparken orada yapmıştık mesela işte bu indirim kuponların kısmı var. Bunda da çok güzel bir eklenti kurduk. Mesela o eklentinin de anlatımını yapacağım size. Oradan işte indirim ya da sabit sepet indirimi seçebilirsiniz. Hangisini isterseniz tabii ki. Dikkatimi çekenlerden biri de mesela bu 15'i yazdım ama önüne herhalde burada yazıyorum. Bakın ben bile okumamıştım bunu. Şimdi yüzde modunda miktar yerine yüzdeyi girin demiş. Yüzde modunda miktar yerine yüzdeyi girin demiş. Peki şeyi nereden gireceğiz? %15 şöyle yazalım o zaman. Böyle yapsak ne oluyor? Ondalık sayı ile girin demiş. Şöyle olsa bir dakika. Yanlış mı? Bu şekilde olsa ne oluyor? Ya da 0.15 yapacağız. Öyle bir şey olacak. Ücretsiz kargoya izin verin demiş. Sadece bireysel kullanım. Aynı bunlar kupon oluşturma süresi gibi. Şimdi burada şöyle bir güzellik var. Kupon geçerlilik süresi günler sonra demiş. Şimdi bu oluşturduğu sistem bunu eklenti kendi oluşturuyor kuponu. Anladığım kadarıyla zaten. Bu kuponun 5 gün mesela işte dediğim gibi son e-postalarda bunu gönderecek zaten. 5 gün içerisinde o kuponu kullanmasını teşvik edecek. Onun haricinde mesela kullanmazsa o kupon yanıyor arkadaşlar. Burada bir teşvik var işte satış politikası, satış şeyleri gibi bir şey bu. Oyunu gibi bir şey diyeyim. İşte kullanıcı kısıtlaması, kuponu silin. Dediğim gibi şunları mesela muhakkak okuyun. Kupon süresi dolduktan sonra da silsin, bilmem ne falan işte yani güzel. Geçtik. Şimdi burada kendisinin oluşturmuş olduğu bir şablon var. Artı mesela şey de var. Bizim oluşturduğumuz bir şablon vardı ya mesela e-posta şablonları falan. Onunla ilgili bir şablon var. Hatta şöyle bir bakalım. Yani bu WooCommerce'in işte bunlar. Bunları da siz de özelleştirebilirsiniz bakın bunları. Yapmıştık mesela. Bununla ilgili videomuz var arkadaşlar. Biliyorsunuz yay, mail, e-posta özelleştirmesi yapmıştık. Bununla ilgili videomuz var. Bunu mesela izleyebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl özelleştirilir diye. Bunu seçebilirsiniz ya da şöyle basit şablon alalım bakalım ne diyor. Yani bu şekilde bir e-posta gönderir.
Kendi şablonu ise bakın bu şekilde gayet güzel. Yani bu da güzel. İşte logonuz geliyor, favori listesi geliyor müşterinin. İşte ama dediğim gibi bu içerikleri düzeltin. Bana çok devrik geldi kelimeler. Yani siz bir satış şekli işte yazısı tarzında bir şey. Buraya mesela kendinizin resmini bile koyabilirsiniz. Mesela ben kendim işte hani sitenin logosunu koydum. Ramazan Boz müşteri yöneticisi diye. Böyle güzel bir şey de var. Sosyal hesaplarınız varsa sosyal hesaplarınızı da ekleyebilirsiniz. Gayet güzel. Orada gözüküyor. Ve güzel yanlarından biri de bakın abonelikten çık. Yani ben böyle artık bu e-postaları almak istemiyorum dediğinde mesela rahatsız etmiyorsunuz. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bak önemli bir şey. Buradan özelleştirebiliyorsunuz. Bakın şeylerde kullanabileceğiniz kısa kodlar. E-postanın içerisinde yani şurada hazırladığınız e-posta içerisinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kısa kodların olması da iyidir. Her zaman için iyidir arkadaşlar. Burada mesela başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Güzel yapmışlar bunu. Şimdi burada sistem tabii bakın nasıl çalışıyor? İşte şablonu oluşturdunuz, bunları doldurdunuz tabii ki. Bakın bir gün sonra yani o tetiklendikten sonra şey yapmıştık ya, neredeydi? Koşullar kısmında yapmıştık arkadaşlar. Gönderme döngüsü. Bu tetiklendikten sonra bu pazarlama bugünlerden sonra yalnızca bir müşteri favori listesine yeni bir ürün eklerse devam edecek. Aksi takdirde müşteriler herhangi bir otomatik e-posta almayacak. Herhangi bir otomasyon için daha önce başka bir gönderme döngüsü tanımlayan kullanıcılar için onu yapamıyoruz biz tabii ki baktığınız zaman. Çünkü bir tane otomasyon hakkımız var. Pro'da daha fazla var. Önceki döngü kurallarına göre bir kez uygulanacak ve önceki döngü yürütüldükten sonra yeni döngü kuralı uygulanacaktır demiş. Bunu mesela kurdunuz, ileriki zamanlarda sildiniz. Mesela otomasyonu sildiniz, farklı bir şey yaptınız ama o sırada kuyruğu aldığı zaman onunla ilgili bir yazı bu. Onu geçtik. Bir gün sonra mesela o tetiklendikten sonra bir gün sonra ilk e-posta bu şekilde geliyor. Bak bir göz atın ama dediğim gibi çok devrik cümleler yani. Onları şey yapın, değiştirin. Sonra 3 gün sonra bakın 3 gün sonra gelen işte gene bir böyle şey hatırlatma ve bakın 3 gün sonra geliyor. Burada mesela bir kupon oluşturuyor. Kupon oluşturuyor. Kuponu gönderiyor. Yani burada teşvik ediyor. Bak bu müşteriye has oluyor aslında baktığınız zaman. Bir sonraki videomuzda kısmet olursa indirim kuponlarını yapacağız. Orada göreceksin. Yani orada da acayip bir şey var. Sistem var. Burada da çok güzel bir şey var. Bakın kuponu oluşturup kupon kodunu müşteriye gönderiyor. Ondan sonra da teşvik ediyor siparişi tamamlamasını. İşte indirim kodunun sırası kullanmayı unutmayın ve yani işte 5 gün demişti hatta işte o ayarlarda vardı biliyorsunuz 5 gün içerisinde geçerlidir diye. Burada tarihini de yazmış bakın tarih de var. Gayet güzel. 3 gün sonra gidiyormuş bu e-posta. Bu da işte ne diyor 5 gün sonra giden var. Gene kupon kodu gidiyor. Hemen ödeme yapın bilmem ne carcut. Yani işin kısacası güzel düşünülmüş bir satış ne diyeyim size böyle şeyi kurnazlığı mı diyeyim artık yani satışları tamamlatma işte politikası gibi bir şey çok güzel yapmışlar. Bunları özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben test e-postası yolladım. Geliyor işte göstermiştim hatta. Bunlarla ilgili mesela güzel bir içerik bunu düzeltebilirsiniz yapabilirsiniz. Onun haricinde bu kadar mı? Bakalım başka bir şey yok. Kaydet diyelim. Arkadaşlar eklenti kurulduğu için şimdi hani sıfırdan gerçi yalnızca tek farkı eklentiyi bulacaktık ekleyecektik sayfamıza ondan sonra gene uzun olacaktı. Ne olacaktı işte Türkçeleştirecektik o bu. Ben şimdi hazır kurulmuş eklenti üzerinde çalıştım. Biraz da sayfanın üzerinden gösterdim mesela. Ha bir de dediğim gibi bir de Elementor eklenti kısmısı var bunun ücretsiz. Bunu header sayfasında yaparken de kullandık zaten işte bu ana sayfada buraya koymamızda işte Elementor eklentisiyle yapmıştık zaten. Eklentinin kendi şeyiyle. Buraya çok güzel yerleşti. Onun haricinde yani eklenti kullanılabilir. Diğer mesela favori listesi, istek listesi bir tanesi ben görmüştüm. Ona göre kıyasladığınız zaman çok fark var. Dünya kadar fark var arkadaşlar. Eklentiyle ilgili bilgileri bence gene sayfasından okuyabilirsiniz. İşte hızlı olması, tema uyumluluğu burada yani yazıyor Astra. Görüyorsunuz kullandığımız eklenti temamız. Denenebilir. Bence bir kullanın, deneyin arkadaşlar. Tahminimce beğenirsiniz diye düşünüyorum. Eklentiyle ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok benim. Videomuzun açıklama kısmında zaten linkleri olacak bunların. Eklentilerin linki olacak. Olmasa bile dedi gene yeni ekleden de bulabilirsiniz eklentiyi arkadaşlar. Evet uzun lafın kısası arkadaşlar eklentimiz bu kadardı.
Eğer videoyu beğendiyseniz videonun sonunda beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Bir beğeni atın. Kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Onun haricinde başka bir şey yok. Hatırlatacağımız bir şey var mıydı? Yok. Bir sonraki videomuzda büyük bir ihtimalle indirim kuponu olacak. Onu da söyleyeyim şu an. Bir şeyler unutmuşum gibi geliyor ama hayırlısı. Hadi bakalım neyse. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorum ve soru önerileriniz olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.